Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Çin. Yani aslında herkesin orta koridora ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Rusya ki hem Avrupa Birliği projelerinde hem de Amerika Birleşik Devletleri açısından Rusya'nın bypass edilmesi önemli. Tamamen bölgedeki Çin etkisini ortadan kaldırmak, bunu yok etmek şu an için mümkün değil. Azerbaycan'la Ermenistan'ın arasında bir barışın tesis edilmesi için ön ayak olunması bir dünya açısından bir liderlik örneğidir. Değerli GZT izleyicileri, ekranlarımıza hoş geldiniz. Bugün konuğum Profesör Doktor Çağla Gül Yesevi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sinan Bey. Bugün Çağla hocamızla Trump yönetiminin Orta Asya ve Türkistan özelinde bu bölgeye bakışını ele alacağız. Hemen başlamak istiyorum hocam. Öncelikle Trump'ın ilk dönemiyle başlayalım. Yani 2016-2021 arasını ele alalım. Hocam bu dönemde Trump bölgedeki ülkelere nasıl baktı? Hangi gelişmeler yaşandı? Trump'ın ilk dönemi için Türkistan bölgesinin kendi deyimleriyle kendilerini Orta Asya ülkeleri olarak tanımlıyorlar. Bu bölgeyle ilişkilerinin öncelikli olduğunu söyleyemeyiz Sinan Bey. Yani ilk konularda en önem verdiği bölgeydi diyemeyiz. Ancak tabii ki bölge aslında sizinle yaptığımız programlarda da konuştuğumuz gibi daha önce 19. yüzyılda büyük oyunun bir parçasıydı. Şimdi yeni büyük oyunun parçası. Amerika Birleşik Devletleri buraya nasıl bakıyor dersek özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılması sonra enerji kaynaklarının batıya gönderilmesi açısından baktı. Bu dönemde biz sıkça boru hatlarından, barış boru hatlarından konuştuk. Yani buradaki ham maddenin batıya ulaştırılması asıl meseleydi. Tabii ki bölge stratejik açıdan son derece önemli. Bölgede önemli güçler var. Rusya ve Çin etkisinden bahsediyoruz. Ham madde açısından gerçekten önemli bir bölge. Stratejik açıdan son derece önemli. Sonrasında ise aslında biz Afganistan meselesinden de konuştuğumuzda Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bölgeden çok da uzakta olmadığını, bölgeyle askeri, lojistik açıdan da Afganistan konusuyla ilgili işbirliğinde bulunduğunu da biliyoruz. Trump'ın ilk dönemine geldiğimizde ana konular neydi dersek yine enerji meselesi önemliydi. Bölgeyle sadece enerji değil, yatırımların yapılması yani Amerikan şirketlerinin bölgeye girmesi önem taşıyordu. Tabii Batı nasıl ilgilenir diğer coğrafyalarla? İnsan hakları meselesi, demokrasi meselesinde öncelikli konular arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Yani Trump'ın birinci dönemi Amerika Birleşik Devletleri'nin ana konularının gündemde olduğu bir dönemdi. Yine bu dönemde devam ettirilen konu neydi dersek 2015 yılı itibariyle başlayan bölgeyi bir bütün olarak ele almak. Yani tek tek ülkelerle değil, kendilerini Orta Asya ülkeleri olarak tanımlayan bu 5 cumhuriyetle birlikte görüşmeler yapmak. Yani bir toplantı yapıyorlar. 5 tane Orta Asya ülkesi bir arada oluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmeler nasıl dersek özellikle yatırım, enerji alanında ya da farklı alanlarda işbirliklerinin görüşüldüğü formatlar. Buna da C5+1 deniliyor. Yani Orta Asya +1. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ile değil, Çin, Rusya, Avrupa Birliği ile de bu formatta görüşmelerini devam ettirdiklerini söyleyebiliriz. Yani bu formatın devam ettirildiği ilk dönemi açısından konuşursak ancak yine de söylemem gereken öncelikli bir alan olmadığını, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen bu alanda ilgisinin olduğunu söyleyebileceğimiz bir dönem değil. İlk döneminden bahsedersek. İkinci döneme gelelim. Ocak 2025'te Trump görevi ikinci kez devraldı. Peki bu dönemde bölge ülkeleriyle Amerika ve Trump özelinde hangi gelişmeler yaşandı? Daha hızlı gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Yine biraz daha geriye doğru gidersek, hani öncelikli olan ülkeler hangileriydi diye konuşursak, özellikle Özbekistan'da devlet başkanının değişmesinin ardından ilişkilerin daha yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Batıya açıldığını, ilişkilerini geliştirdiğini Özbekistan'ın söyleyebiliriz. Bu anlamda Özbekistan Devlet Başkanı'nın 2018'de yapmış olduğu ziyaret, Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu ziyaret gerçekten önemli. Şimdi 90'lardan itibaren ne gibi değişiklikler var diye konuşursak, özellikle ikinci dönem bazında, daha önce barış boru hatlarıyla doğalgazdan, petrolden, bu ham maddelerin batı pazarlarına ulaştırılmasından bahsederken günümüzde farklı konuların öne çıktığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi daha sıkça üzerinde durduğumuz, özellikle Ukrayna meselesinde, Grönland meselesinde üzerinde durduğumuz kritik mineraller meselesi. Yani bu stratejik ham maddeleri, yüksek teknoloji ürünlerinin için kullanılabilecek ham maddelere ulaşmak şu anda günümüzde daha fazla önem taşıyor. Buna
Bu noktada da Türkistan'ın bölge olarak son derece kıymetli olduğunu görüyoruz. Kazakistan ve Özbekistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerinin daha farklılaştığını, daha iyiye gittiğini, bu anlamda yatırımların ve işbirliklerinin arttığını söyleyebiliriz. Hemen aslında yeni yönetimin gelmesiyle birlikte telefon trafiğinin, görüşmelerin daha arttığını özellikle Özbekistan ve Kazakistan için söyleyebiliriz. Dijitalleşme, yatırımlar, işte diğer ekonomik konularla ilgili pek çok alanda anlaşmalarına başladığını söylemek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nin ana ilgi kaynağının bu bağlamda söyleyebileceğimiz konu kritik minerallere daha fazla yoğunlaştığını anlayabiliyoruz. Hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun yıllardır devam eden bir Çin'i baskılama, örseleme politikası var. Sizce Trump yönetimi Orta Asya veya Türkistan'daki ülkeleri Çin'e karşı bir baskı karşılama aracı olarak mı kullanmak istiyor? Sinan Bey, buna hem evet hem hayır cevabı verebiliriz. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çok uzakta değildi. Yani 2021 yılındaki bu çekilmeye kadar, Afganistan'dan askerlerin çekmesine kadar aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin orada olduğunu söyleyebiliriz. Yani coğrafya açıdan biz haritaya baktığımızda çok uzakta. Yani ilgisi olduğu zaman mesela Kırgızistan'la ilgili söylersek eğitim alanında ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Demokratikleşme açısından ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz. Daha öncesi için barış boru hatları projeleriyle ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Çin çok uzun yıllardır bölgede etkili. Şu anda özellikle ticaret açısından Türkistan bölgesine son derece önemli bir güç olduğunu söyleyebiliriz. Rusya açısından baktığımızda askeri yönden ve ekonomik yönden bağlantıların çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri tabii bir cazibe merkezi. Yani hem dil açısından, üniversiteleri açısından, filmleri açısından, yani yaşam tarzı, kültür açısından bölge ülkelerini de, bölgedeki genç nüfusu da etkileyen bir güç olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şunu söylemek de mümkün. Bir denge politikası için bölge ülkelerinin, liderlerinin, yine kanaat önderlerinin Amerika Birleşik Devletleri'yle daha sıkı ilişkiler içerisinde bulunmaya çalışacağı da söylemek mümkün. Bu da aslında çok yoğun bir şekilde Çin etkisinin var olduğunu gördükleri içindir. Ama şunu söyleyemeyiz tabii ki, tamamen bölgedeki Çin etkisini ortadan kaldırmak, bunu yok etmek şu an için mümkün değil. Gerçekten ekonomik açıdan son derece güçlü bir şekilde Çin'in yatırımlarının ilerlediğini söyleyebiliriz. Toplumdaki gençlerin ve kanaat önderlerinin Amerika'ya ılımlı bakabileceğinden bahsettiniz. Sorumu da bu bağlamda sormak istiyorum. Peki bu gelişmelere rağmen bölge ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl bakıyor? Amerika Birleşik Devletleri tabii ki özellikle aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye girişinde de bu var. Yani iş adamlarının girmesi, yatırımların girmesi, dijitalleşme. Ancak Çin'e baktığımız zaman altyapı faaliyetlerinde, ekonomik yatırımlarda özellikle Kuşak Yol projesi bağlamında çok daha yoğun bir şekilde işin içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bölge ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmaktan bence memnunlar. Bu ziyaretlerde olumlu karşılanıyor. Batı ülkelerinin ziyaretleri de olumlu karşılanıyor. Bu noktada aslında işbirliğinin farklı alanlarda güçlendirilmeye çalışıldığını da görüyoruz. Son olarak Özbekistan'la bu ham maddeler, kritik mineraller konusunda da anlaşmalar yapıldı. Yine sadece günümüzde aslında ekonomik bağlardan değil, yeşil enerji, yeşil dönüşüm alanında da işbirliklerinden bahsediyoruz. Bu konuda dijitalleşme, yeşil ekonomi, yeşil dönüşümde Kazakistan'la da işbirliklerinin yapıldığını görüyoruz. Bu noktada bölgenin ben tek taraflı bir politika yürütmediğini görüyorum. Yani bölge ülkeleri, bölge liderleri gerçekten sağduyulu davranıyorlar. Çok taraflı, çok yönlü bir dış politika yürüttüklerini görüyorum. Ancak bu noktada tabii ki bölgenin başat aktörlerinin, yani Rusya ve Çin'in gerçekten bölgede çok daha etkin güçler olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Ben cazibe merkezi meselesine baktığımız zaman aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin eğitim kurumlarıyla çok daha etkin olduğunu, özellikle de Kırgızistan'da biliyorsunuz sivil toplum kuruluşlarıyla çok etkin. Bu noktada da aslında gençlerin eğitimi, farklı hayat tarzlarını bilmeleri, görmeleri açısından da önemli aktörler olduğunu ve bunun devam edeceğini görüyorum. Amerika'nın özellikle Trump yönetiminin Orta Koridor'a bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Buna yönelik haberleri de görüyoruz. Hatta resmi demeçlere de takip ediyoruz. Sizce Trump yönetiminin Orta Koridor'a bu kadar yüksek yoğunlukla odaklanması, Çin'in Orta Asya'daki Kuşak Yol girişimini bir miktar engellemek amacıyla mı? Sinan Bey, tabii şu anda bizim en çok konuştuğumuz konulardan biri bu ulaşım meselesi, koridorlar meselesi. Günümüzde aslında özellikle ulaşım ve iletişim meseleleri önem kazandı.
Bu noktada da tek bir aslında aktörün biz Orta Koridor'la ilgilendiğinden bahsedemiyoruz. Orta Koridor'la ilgilenen ülkelerden bir tanesi Türkiye, yine Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Çin. Yani aslında herkesin Orta Koridor'a ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemde biliyorsunuz 8 Ağustos 2025'te yapılan bir anlaşma, ki bu son derece önemli bir anlaşmaydı. Bunu bir mutabakat olarak da düşünmek gerekiyor. Çünkü aslında bir barış anlaşmasına giden o dönemeçte Ermenistan Anayasası'na değişmesi gereken maddeler var. Özellikle topraklarını daha farklı bir şekilde nitelendiriyordu. Paşinyan yönetimiyle bunun değiştiğini, bu zihniyette bir değişimi olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de aslında bu ulaşım koridorlarına yapılan yatırımları çok uzun zamandan beri takip ediyor ve bir giriş yaptığını görüyoruz. Önemli de bir giriş yaptığını görüyoruz ama Çin'in yaptığı yatırımı düşünürsek ve 2013'te, yani bu projenin başlangıcını 2013 olarak alırsak, ki öncesi de var mutlaka, çok ciddi yatırımların yapıldığını söylememiz gerekiyor. Altyapı faaliyetlerinin, demiryollarına verilen desteğin. Bu noktada da bu son adım gerçekten önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bölgede ben varım demesi açısından Trump yolu projesini önemli buluyorum. Bu noktada da aslında son yapılan bu adımın yeterli bir adım olmadığını, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki etkinliği içerisinde Çin'le karşılaştırırsak çok etkin bir adım olmadığını da söyleyebiliriz. Ufak ufak ayak sesleri olarak mı yorumlamak lazım acaba? Ben bu girişimi son derece kıymetli buluyorum. Birincisi, Azerbaycan'la Ermenistan'ın arasında bir barışın tesis edilmesi için ön ayak olunması bir dünya açısından bir liderlik örneğidir. Bu gerçekten önemli. Her iki ülkenin de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu arabuluculuğu, kolaylaştırıcılığına destek veriyor olmaları ve bunu olumlu karşılamış olmaları önemli. Bunu tabii daha küresel bazda bakmamız gerekiyor. Yani Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Rusya'nın bölgedeki etkisinin biraz daha azalması, bunun azalmasının arzu edilmesi ve yine ulaşım koridorlarıyla iki güçten, aslında iki gücün bu anlamda daha olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Rusya, ki hem Avrupa Birliği projelerinde hem de Amerika Birleşik Devletleri açısından Rusya'nın bypass edilmesi önemli. Yine İran olumsuz etkilenecek iki güç olarak gözüküyor. Hocam tekrar ayaklarımızı Azerbaycan'dan Hazar'ın öbür tarafına basalım. Sorumu da bu minvalde sorayım. Şimdi hocam, bölge ülkelerinin nadir toprak elementleri veya direkt yeraltı kaynakları açısından çok zengin olduğunu biliyoruz. Hocam, bölge ülkelerinin nadir toprak elementleri konusunda zengin olması, Trump yönetiminde artan ham madde talebini karşılaması konusunda bölge ülkeleri bu konu hakkında ne yapabilir? Çünkü çok ciddi bir hem ekonomik dönüşüm söz konusu dünya üzerinde ve Amerika özelinde de. Sizce bu konu hakkında ne gibi gelişmeler yaşanabilir? Bence gelişmeleri de yaşamaya başladık. Biraz daha bölgeyi takip ettiğimiz zaman görebiliyoruz. Mesela Kazakistan son derece önemli bir ülke. Bu açıdan bakarsak, sizinle de daha önceki programlarımızda konuştuğumuz gibi uranyum açısından son derece zengin. Dünyadaki üretimin çok önemli bir kısmını yapıyor. Yani uranyum açısından ya da diğer nadir toprak elementleri açısından düşündüğümüz zaman bölge ülkelerinin önemli olduğunu görüyoruz. Bunu Özbekistan açısından da söyleyebiliyoruz. Özellikle Kazakistan ve Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda işbirliğine gittiğini görüyorum. Kırgızistan'la işbirliği bundan öncesinde biliyorsunuz. Yine Kırgızistan'ın da altın yatakları var. Ancak Kırgızistan demokratikleşme konusunda gerçekten önemli hem badireler atlattı hem de önemli derecelerde aslında bu konuda kendini geliştirdi. Orada toplumsal açıdan her konuda fikir bildirme de söz konusu. Sivil toplum, özellikle uluslararası sivil toplum kuruluşlarının da etkin olduğunu görüyoruz. Bu noktada halk açısından belli olumsuz görüşler de söz konusu. O yüzden yani orada halkın ne dediğine daha fazla önem veriliyor. Bu noktada eğer özetlersem iki devletle daha fazla işbirliğinde bulunuyor. Bunlardan biri Kazakistan, diğeri Özbekistan. Belli anlaşmaların da yapıldığını görüyoruz. Tacikistan ve Türkmenistan'ın aslında bu konuda biraz daha çekimser davrandığını görüyoruz. Türkmenistan biliyorsunuz daimi tarafsızlığı olan bir ülke. Tacikistan'ın da Çin'le bu anlamda bağlantılarının daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu bağlantılar açısından biliyorsunuz Safe Smart City diye, yani daha bu optik kablolar, telekomünikasyonun daha güçlü olduğu sistemlerin kurulmasına Çin'in çok etkin olduğunu da söylemek mümkün. Değerli GZT izleyicilerimiz, programımızı tamamladık. Çağla Hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sinan Bey. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere, hoşça kalın.